Değerli izleyicilerimiz, geçtiğimiz günlerde Berlin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşanmıştı. Bu olayda maalesef aynı aileden 5 kişinin öldüğü ortaya çıkmıştı. Olayın perde arkasında herkesi çok kahreden, üzen bir durum çıktı. Ailenin babası önce eşini, ardından 3 çocuğunu öldürüyor ve daha sonra da kendisi intihar ediyor. Sebep de yazmış olduğu mektupta arkadaşlar. Bu yazılan mektupta korona nedeniyle insanların geldiği noktayı bize çok enteresan bir şekilde, acı bir şekilde anlatıyor. Yazılan mektupta şu ifadeler var. Eşine sahte korona testi sonucu aldığını, eşinin iş yerinde bunun fark edildiği, patronunun bunu fark ettiğini ve kendilerinin cezaevine girmekten korktuğunu, bu nedenle de bu cinayeti işlediğini itiraf etmiş, yazmış. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki böyle bir şey için çoluk çocuğuna kendine kıyılır mı? İnsanları getirdikleri psikolojiyi anlamak için bu olay ibretlik bir olay arkadaşlar. İnsanlara şimdi bu sıvıları vurmayı zorunlu hale getiriyorlar. Testleri zorunlu hale getiriyorlar şu anda. Bazı mesleklerde bu sıvıların vurulması da zorunlu. Nasıl bir korku, nasıl bir psikoloji yaşıyor ki kendi çocuklarına ve hanımına bunu yapıyor, sonra da kendisine bunu yapıyor, kafasına sıkıyor, ölüyor. Değerli izleyicilerimiz, bu siyasetçilerin yatacak yeri yok. Bütün bu olayların baş sorumlusu bu siyasetçiler, insanları zorla arkadaşlar bu psikolojinin içerisine sokmuş durumdalar. Almış oldukları tedbirlerin hiçbiri işe yaramadı. Eğer yarasaydı bugün gelinen noktada vaka sayıları geçen yılla aynı noktada olmazdı. İşte bak, bir aile yok oldu gitti. Vicdansızlar. O ölen adama da bunu söylüyorum. Ey vicdansız, çoluk çocuğuna, karına nasıl kıydın böyle bir şey için? Hiç mi vicdanın yoktu senin? O çocuklarını nasıl öldürdün sen? Ey vicdansız, ey, söyleyecek çok şey vardı gerçekten. Haberin, bu olayın geçtiğimiz günlerde beni takip edenler bilir, anlatmıştım ama sebebinin soruşturulup ortaya çıkacağını söylemiştim. Şimdi ortaya çıktı. Olayı soruşturan savcı bugün açıklama yaptı. Sebep olarak karısına almış olduğu sahte korona PCR testi neyse onu gösteriyor. Korkudan diyor ki ben cezaevine girerim. Çocuklarım elimden alırlar. Çözüm yolu olarak böyle saçma sapan bir yola girmiş. Almanya'da da bazı şeyler arkadaşlar o kadar sıkı ki insanın ayarını bozuyor. İnsanlar neden sahte PCR testi alıyor? Ya da Almanya'da bugün 25 milyon kişi bu sıvıları vurdurmadı. Neden vurdurmadığının peşine düşmüyorlar. Sonucuyla ilgileniyorlar. İşte görüyorsunuz sonucu. Değerli izleyicilerimiz, bir aile yok oldu gitti. Bu siyasetçilerin yüzünden oldu arkadaşlar bunlar. Şimdi diyeceksiniz ki sanki siyasetçiler mi yaptı dedi. Değil ama insanları soktukları psikoloji arkadaşlar son bir yıl içerisinde gerçekten akıl alır gibi değil. Şimdi aç kapa oyunu oynuyorlar. Yeni hükümet göreve geldi. Başladı Scholz. İlk yaptığı toplantı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yeni kısıtlamalar ve yasaklar ne olacak? Şubat'ta bu sıvıları zorunlu hale getireceğiz. Sağlık çalışanlarına bu sıvılar zorunlu oldu. Eğer 3 doz olmazsan aşı pasaportu sertifikası alamayacaksın. Tek konuştukları şeyler bunlar. Enflasyon almış başını gidiyor. Sosyal yardımlar yetmiyor. İnsanların gerçekten psikolojileri bozulmuş vaziyette. Bunları nasıl çözeriz, nasıl hallederiz? Emekli yokluk içerisinde, emekli almış olduğu maaşlarla geçinemiyor. Hiç kimse bunları düşünmüyor. Yaptıkları tek şey vatandaşın aleyhine kararlar almak. 68 yaşında emekliliği konuşuyorlar. Sosyal yardımları kesmeyi konuşuyorlar. Başka bir şey yok. Merkel geldi gitti. Koronavirüs döneminde Merkel ne yaptı arkadaşlar? Hangi neticeyi, hangi başarıyı elde etti koronavirüsle ilgili? O zaman başarılıysa bugünkü bu vaka sayıları ne arkadaş? 100 binlere gelmiş vaziyette. Hayatını kaybeden insanların sayısı da günlük 500'ü geçmiş vaziyette.
Bu mu arkadaşlar istikrar? Bu mu kriz yönetimi? 100 yılda bir meydana gelen böylesine bir salgında insanlar kendilerinde çoluk çocuğunu öldürecek psikolojiye gelmişse bu siyasetçilerin şapkalarını önüne koyup düşünmeleri gerekiyor. Umurlarında bile değil. Hiçbir şey umurlarında değil. Nasıl bir rezillik, nasıl bir ahlaksızlık. İnsanlara şimdi bu sıvıları vurdurmayanlara para cezası verecekler. Eğer sen bu para cezalarına rağmen sıvıları vurdurmazsan cezaevine gireceksin. İnsan kendi sağlığıyla ilgili olarak başka biri karar alıyor. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Ben sıvı karşıtı falan değilim. Ben politikaları anlatıyorum, siyaseti anlatıyorum. Doktorunuza danışın. Doktorunuz ne diyorsa o yönde karar alın. Herkesin kendi karar vereceği bir şey. Ben senin adına nasıl karar verebilirim? Sen benim adıma nasıl karar verebilirsin? Rezillik. İşte 5 kişi öldü. İnsanlar intihar noktasına geldiler. Çoluk çocuğuna acımadan, gözünü kırpmadan vicdansız adam hepsini öldürmüş. Sıradan bir haber değil arkadaşlar bu. O çoluk çocuğa nasıl kıydın ey vicdansız? Patronu kim bilir o kadına ne yaptı o şeyden dolayı, kim bilir ne dedi. Mutlaka dedi ki ben seni şikayet edeceğim, göreceksin dedi. Kesin bir tane böyle bir adam, kesin böyle arıza tipler olur ya, Alman tipler arıza böyle. Kesin bak kesin. Korktu bunlar da belli cahiller. Adam çıkış yolu olarak çoluk çocuğunu kendini öldürmekte buluyor. Ey vicdansız ya. Nasıl insansın sen ya? Değerli izleyicilerimiz lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Sizlerden bunu hasreten rica ediyorum.